Selam dostlar. Bu video öncelikle gezi videosu olmayacak, kusura bakmayın. Bu sefer başka bir konuya değinmek istedim çünkü aciliyeti olan bir konu. Zeytinburnu'ndaki tabut evler. İnsanlar tabut evlerde yaşıyor. Seçim öncesi sağ olsun adaylarımız buradan çıkmadı. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. 10 numara vaatler verildi. Ama şu an kimse uğramıyor. Hani onu kamuoyu oluşturmak adına bir video çekeyim istedim. Çünkü çok önemli bir konu. Bakın dostlar. Buralar tabut evler. Yani tabut evlerde yaşamak zorunda kalıyoruz. Umarım belediyeler ya da Kiptaş ya da TOKİ bir çaresine bakar. Evet dostlar, bakın buraların hepsi tabut ev. Yani aşağıda kentsel dönüşüm başladı ama 15 senede başladı ancak. Bayağı hızlı ilerliyor çünkü. 15 senede bir kentsel dönüşüm yapıldı mı tamamdır diyorlar. Şimdi bazı binalarda tabii ki çöküntüler var. Bak, betonlar mesela dökülüyor. Bu evin içindeki banyo da döküldü. Yani nasıl diyeyim? İçeride var çünkü benim bir tane dairem. Banyo yıkılmıştı. Şu binalar 15 senede başladı. Şu bina belki benden yaşlı. Şu karşıdaki deseniz öyle. Buranın çoğu tabut ev. Neden ilerlemiyor bilmiyorum. Burayı ada bazında gerekiyor. İnsanlar kendi çabalarında tek tek yapabiliyorlar. Ama saçma yani. Şimdi gelecek olursak buraların hepsinin yıkılması gerekiyor dostlar. Bana göre hiçbiri sağlam bina değil. En büyük depremde yıkılabilecek binalar. Kimi binalar benden yaşlı. Yani şuradaki kentsel dönüşüm başladı. Yıl kaçtı ya? 2008'de mi ne görüşmeleri başlamıştı? Anca başlandı. Bakalım şimdi diğer tarafa geçeceğiz, Sümer Mahallesi'ne. Burayla ilgili daha dostlar, şu binaların çoğu çok eski. Ya bunların yerinde de yenilenmesi gerekiyor aslında. Tabii geçen sene sanırsam ya da ondan önceki sene eski askeri lojmanların oraya güya, sözüm ona, rezerv konutlar yapıldı. Ama maalesef hepsi satılmış. Hani kentsel dönüşümle, yani burada mesela yıkılacak binalardaki malikleri, oturanları o tarafa taşıyacaklardı geçici. Ama duyduğuma göre hepsi satılmış. Yapacak bir şey yok. Umarım büyük bir facia olmadan kentsel dönüşüm olur. Devam edeceğiz. Evet dostlar, bakın buralar çok güzel yenilendi. Ama şu sokaktan itibaren durduruldu. Hani niye durdu, niye yavaşladı bilmiyorum. Karşı taraf zaten hipodrom. Buradaki binalar da çok eski, bakalım. Görüyor musunuz? Yani işin şakası yok. Bunların hemen en kısa sürede yenilenmesi gerekiyor. Bakın burası lojman. Bu kısım Gecekondu Mahallesi. Yani o şekil düşünün. Vallahi biz de bir an önce Zeytinburnu'nun büyük bir bölümünün yenilenmesini bekliyoruz. Yenilenmek zorunda zaten. Şöyle bakın, hala Gecekondu bile var. Şu kısımlara bakar mısınız? Yani gördüğünüz gibi buradaki bütün binalar eski. Yeniden yenilenmesi gerekiyor açıkçası. Ama bakalım durumlar ne olacak? Aslında geçenlerde Zeytinburnu Belediyesi'ne gittim. Bizim binaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi çürük raporu vermiş. Hem de
en tehlikelisinden. Ama bir senedir ne gelen var ne giden. Yani telefon açıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Orası diyor bize ait değil diyor. Zeytinburnu Belediyesi'ne ait. Zeytinburnu Belediyesi'ni arıyorum. Orası diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi çürük raporu vermiş diyor. Onlar bakıyor oraya diyor. Ve şimdi bakınca Zeytinburnu Belediyesi haklı. Daha sonra tekrar Büyükşehir'i alıyoruz. Aa diyor pardon evet diyor. Çürük raporu verilmiş diyor. Tamam kardeşim çürük raporu verildi de sonuç ne yani? Çürük raporu verdiğini ben de biliyorum. Ama ne yıkım var ne yenileme var. Nasıl yapacağız yani biz bu işi? Ya bütün binalar çok eski. Bunlar çoğu 99 depremini yaşadı. Bir daha bir deprem kaldırabilirler mi? Onu tam kestiremiyorum. Bakın buraya kadar yenilendi. Okulun oraya kadar. Ben buradaki okulda okudum. Abdülhamit İlköğretim Okulu şimdi. Hemen arkasında da lise. Eskiden buralar çok çürük bina doluydu. Evet süper yaptılar. Çok güzel oldu. Ama ne hikmetse bundan sonra duruldu. Yani şu an bir ilerleme yok. Onu demek istiyorum yani. Şurası yenilenmedi mesela. Bunun altı da Kiptaş'ın diğer sitesi. Bakın zaten tepeden gözüküyor. Burayı komple aldılar. Bütün sokak aldılar. Burayı yarı aldılar, yaptılar. Ya maliklerle anlaşamadılar. Burada yani Kiptaş'ı falan suçlamıyorum. Sadece merak ettiğimizden hani devam niye gitmiyor? Neden? Sanırsam ekonomik krizden dolayıdır. Faiz artışlarıdır. Çünkü neyle yapılacak? Her şeye para lazım. Konut fiyatları da arttı tabii ki. Önceden 500 bin liraya aldığınız konutu şimdi 3-4 milyon liraya alıyorsunuz. Sonumuz hayır olsun. Hadi bakalım. Vallahi burası da çocukluğum geçti. Çocukluğumda da bu binalar vardı. Yine tabii ki o zamanlar gecekondu olan da çoktu. Ortaokula giderken. Sene 91 mi 92 mi neydi sanırsam. Şimdi yine de biraz yenilenmiş gibi gözüküyor ama hepsi eski bina. Ve çarpık yapılaşma çok burada. Hani saçma sapan bir mimari var. Avrupa'nın hiçbir yerinde bu şekil göremezsiniz. Hakikaten göremezsiniz yani. Adamlar kendi başına yeniliyorlar şeyi. Yani kentsel dönüşüm. Bireysel olarak yapılıyor ha. Bence çok saçma. Ada bazında kentsel dönüşüm şart. Burası da ayrı bir yer. Çok tuhaf ya. Çok tuhaf. Bakalım ne olacak.
Umarım bunlar yıkılana kadar deprem olmaz. Yapılana kadar yani. Yoksa sonumuz Allah göstermesin. Zeytinburnu'nun neresine giderseniz gidin, hepsi çürük yapı. O Kur'an sitesi gibi lap diye çökecek bir gün hepsi de. Bakalım ne zaman. Yetkililerin bir an önce bir çare bulması gerekiyor. Maliklerle oturup bir toplantı yapılıp bir karar verilmesi gerekiyor. Konutların, eski konutların, çürük konutların hemen yenilenmesi gerekiyor aslında. İnsanlar kendi emekleriyle, çabalarıyla yeniliyorlar. Ama bina olsun, tek tek. Hani aslında ada bazlı oldu mu mis gibi. Evet, burayı da yıkıyorlar. Fazlıoğlu İşhanı. Hatta yıkmışlar bile maşallah. Bir haftadır hemen hemen yıkımıyla uğraşılıyor burayı. İndirmişler. Çok büyük bir alandı burası. Burayı da indirmişler. Vay be. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah. Bu işçi blokları anlaşmaya varıldı ama ne zaman yıkılıp yapılacaklarını şu an için bilmiyorum. Çünkü Sayın Belediye Başkanı Ömer Bey anlaştıklarını duyurmuşlardı. Zaten afişlerde asılmış sanırsam. En kısa zamanda burayı yıkıp yapacaklar. Hayırlı olsun. Bu bloklar da çok çürüktü. Yani bina ayakta zor duruyor. İskambil kağıdı gibi, baksanıza şuraya. Şuraya bak. Afiş asılmış. Güvenilir ellerde güçlü adımlar. Hadi bakalım öyle olsun. Evet dostlar. Binalar devam ediyor. Bakalım ne olacak. Umarım en kısa sürede bir çözüm bulunur. Şu binaların haline bakar mısınız? Abarttığımı düşünüyorsunuz ama abartmıyorum dostlar. Abartmıyorum. Bakın. Binalar artık ayakta durmakta zorlanıyor sanırsam. Evet. Burası da bizim sokak. Artık arabalar geçerken bina sallanıyor yani, öyle düşünün. Otobüs, kamyonu boş verin. Arabalar geçerken sallanıyor. Bakın dostlar, bu binalar hep çürük. Evet dostlar, bakın binalar durumu içler acısı açıkçası. Umarım en kısa zamanda buraya kentsel dönüşüm gelir. Evet dostlar, bakın binalar artık dökülüyor. Yani bir an önce kentsel dönüşümün gelmesi şart. Maalesef binalar çok eski. Yani bu binaların hemen yerinde dönüşülmesi gerekiyor. Umarım yetkililer bu olaya bir an önce el atarlar. Hepsini seviyor ve sayıyoruz. Evet dostlar, bakın. Maalesef bu evler tabut evler.
Yani insanlar bu evlerde yaşamak zorunda bırakılıyor gibime geliyor ama umarım en kısa zamanda dönüşümü gerçekleşir. Yani parsel parsel yenileniyor. Ama asıl olan ada bazında yenilenmesi. Şimdi sizden ricam bu videoyu WhatsApp gruplarında paylaşmanız. Bir kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. En azından belki süreç hızlanır. Sesimizin duyulması açısından. Bu videoyu beğenip paylaşırsanız, altına da düşüncelerini yazarsanız umarım daha çok kitleye ulaşır. Bu sayede bir kamuoyu oluştururuz. Kanalıma da abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.